Herkese merhaba ve bu yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün o yüksek hızlı, devasa uçakların güvenle yere inmesini ve manevra yapmasını sağlayan o inanılmaz mühendislik harikasını, yani uçak iniş takımlarını tam anlamıyla parçalarına ayıracağız. Eğer hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Olaya gerçekten akıl almaz bir tezatla girmek istiyorum. 352.441 kilogram. Düşünebiliyor musunuz? Bu devasa sayı tam yüklü bir Boeing 777'nin maksimum kalkış ağırlığı. Ve işin en çılgınca tarafı ne biliyor musunuz? Bu akıl almaz yük inip kalkarken sadece ve sadece 14 ana tekerlek ve 2 burun tekerleği tarafından taşınıyor. Üstelik bunu santimetre kareye binlerce pound basınç uygulayan 3000 psi'lik hidrolik sistemlerin yardımıyla yapıyorlar. Gerçekten inanılmaz değil mi? Peki ama bu koca kütle yere o hızla çarptığında uçağı nasıl darmadağın etmiyor? Aslında tüm o sarsıntısız inişleri tek bir temel teknolojiye, yani oleopneumatik amortisöre borçluyuz. Şöyle gözünüzde canlandırın, bu parça bir teleskobun iç içe geçen silindirlerine benziyor. Alt bölmesinde hidrolik sıvı, üst bölmesinde ise yüksek basınçlı nitrojen gazı var. Yani anlayacağınız sıvı ve gaz mükemmel bir uyum içinde çalışarak o devasa kinetik enerjiyi emip yok ediyor. Bugün bu karmaşık mekanik dünyayı 5 adımda inceleyeceğiz. 1 numara uçağın duruş tasarımı, 2 şok emilimi, 3 durdurma gücü, 4 suya iniş senaryoları ve 5 arızaları yönetmek. Gelin hemen ilk bölümümüzde, yani uçağın duruşunu tasarlamakla başlayalım. Şimdi uçakların o devasa cüsseleriyle yerde nasıl durduklarına hiç dikkat ettiniz mi? Buradaki çeşitlilik, inanın bana, muazzam. Günümüz ticari uçaklarında standart olan ve yön stabilitesi sağlayan o bildiğimiz 3 tekerlekli tasarımdan tutun da efsanevi U-2 casus uçaklarındaki o daracık bisiklet tipi takımlara kadar her bir tasarım aslında çok spesifik bir sorunu çözmek için var. Mesela eski usul kuyruk tekerlekli uçaklar pervaneyi yerden korumak için öyle tasarlanmıştı. Devasa Boeing 747'ler ise o inanılmaz ağırlığı piste eşit yaymak için çoklu boji sistemlerini kullanıyor. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Tabii mühendislerin vermesi gereken çok temel bir karar daha var. Sabit mi yoksa geri çekilebilir mi? Sabit takımların bakımı çok kolaydır. Hep dışarıdadırlar ama uçuş boyunca uçağı adeta geriye doğru çeker, sürtünme yaratırlar. Geri çekilebilir takımlar ise tam tersi. Havada uçağın içine gizlenip uçağı hızlandırır ve yakıt tasarrufu sağlarlar. Fakat bu da beraberinde ciddi bir ekstra ağırlık ve maliyet getirir. Daha önce de dediğimiz gibi mühendislik aslında her zaman bir taviz verme sanatıdır. Bölüm 2. Devasa etkiyi emmek. Uçakların bu devasa bacaklarına biraz daha yakından bakalım. Az önce bahsettiğimiz şu oleo amortisör var ya, işte buradaki asıl can alıcı nokta onun aynı anda iki farklı işi başarıyor olması. Uçak o yüksek hızla piste sertçe vurduğu ilk anda içerideki piston hidrolik sıvıyı daracık deliklerden geçmeye zorluyor. Bu da o muazzam çarpma yumuşatıyor. Peki uçak yavaşlayıp taksi yapmaya başladığında ne oluyor? İşte o zaman da üst kısımdaki sıkıştırılmış nitrojen gazı devreye giriyor ve adeta devasa bir yay gibi davranarak yolcuların sarsılmadan terminale ulaşmasını sağlıyor. Uçağın ayaklarına, yani tekerleklerine baktığımızda işler daha da ilginçleşiyor. Bir uçağın lastik basıncı indiği yüzeye göre devasa farklılıklar gösterir. Arabanızın lastik basıncını düşünün, muhtemelen 30-35 psi civarıdır değil mi? Ticari bir jette ise yüksek irtifadaki o dondurucu soğuklara dayanması için hava yerine nitrojen kullanılır ve basınç 200, hatta bazen 350 psi'nin bile üzerine çıkar. Eğer bu ekstra yüksek basınç olmasaydı, o lastik uçağın tonlarca ağırlığı altında anında esner, aşırı ısınır ve güm patlardı. Ve o kocaman tekerleklerin içinde çok küçük ama tam anlamıyla kahramanca işler başaran gizli kahramanlar var. Eriyebilir tapalar. Gerçekten de öyle. Uçak acil bir fren yaptığında ve frenler cayır cayır yandığında bu küçük renk kodlu metal parçalar belirli sıcaklıklarda bilerek ve isteyerek kendilerini feda edip eriyorlar. Bu sayede lastiğin içindeki o devasa gaz basıncı yavaşça tahliye ediliyor ve tekerleğin uçağa zarar verecek yıkıcı bir bomba gibi patlaması engellenmiş oluyor. Çok akıllıca değil mi? Gelelim 3. bölüme, durdurma gücü. Piste sağ salim indik diyelim. Peki bu kadar ağır ve hızlı bir canavarı asıl kas gücüyle, yani frenlerle nasıl durduracağız? Aslında prensip arabalarımızla aynı. Disk frenler, ama tabii ki çok daha uç boyutlarda. Geniş gövdeli modern jetlerde artık çelik yerine o ultra hafif karbon frenler kullanılıyor. Düşünsenize, bir kalkış iptal edildiğinde ve uçak tam yüklüyken durmaya çalıştığında tek bir fren ünitesinin 100 milyon ayak pound gibi korkunç bir enerjiyi emip ısıya dönüştürmesi gerekiyor. Ama şöyle çok kritik bir sorun var.
Kayan bir tekerleğin frenleme etkisi neredeyse sıfırdır. İşte bu yüzden uçaklarda anti-skid dediğimiz o muhteşem kaymayı önleyici sistemler var. Tekerleklerin hızını sürekli takip eden sensörler, ıslak bir pistte en ufak bir kilitlenme hissettiği an fren basıncını saniyede tam 20 kez serbest bırakıp yeniden uygular. Saniyede 20 kez. Bu inanılmaz sistem sayesinde lastikler patlamadan uçağın en kısa sürede durması sağlanır. 4. bölüme geçiyoruz. Pistin su olduğu durumlar. Peki ya inmemiz gereken yer beton bir pist değil de bir göl veya okyanusun ortasıysa? Buradaki şu iki farklı yaklaşıma bir bakın. Bir yanda uçan bot dediğimiz, gövdesinin kendisi adeta bir tekne gibi çalışan ve asıl iniş takımı olan uçaklar var. Diğer yanda ise gövdesi standart olup sonradan eklenmiş kocaman dubaların üzerine oturtulan deniz uçakları var. Hatta bazılarının dubasında gizli tekerlekler bile var ki bunlara hem karaya hem suya inebildikleri için amfibik uçaklar diyoruz. Bu dubaların ya da İngilizce adıyla floatların altındaki dokunuşlara biraz daha yakından bakalım. Ortadaki omurga dubayı düz tutar, kenarlardaki çine dediğimiz yapı ise suyu dışarı doğru iterek pervaneye su sıçramasını engeller. Ancak burada bir yıldız oyuncu var. Alt kısımdaki o ani kesinti yani basamak veya step. Bu basamak kalkış yaparken suyun duba üzerindeki emici gücünü kırar ve hidrodinamik sürtünmeyi inanılmaz bir şekilde azaltır. O olmadan sudan kalkmak neredeyse imkansız olurdu. Tabii su üzerinde hızlanmak çok ince bir denge işi. Eğer pilot hızlanırken o basamağın üzerindeki tatlı noktayı kaçırırsa, uçağın burnu suyun direncine çarpıp aniden havaya kalkar, sonra tekrar suya düşer. Biz buna yunuslama diyoruz. Tıpkı bir sarkaç gibi bu tehlikeli sallantı döngüsü pilot lövyeyi sertçe çekip uçağı dengeleyene ya da motoru tamamen rolantiye alana kadar artarak devam eder. Su şakaya gelmez. Ve işte son bölümümüz arızaları yönetmek ve güvenlik. Bütün bu harika mühendisliğe rağmen gerçek dünyada işler bazen ters gider. Diyelim ki uçağın o 3000 PSI gücündeki ana hidrolik pompası bozuldu. Ne olacak? Neyse ki mekanik sistemler her zaman son kurtarıcıdır. Pilot kokpitteki acil durum kolunu çeker, takımları yukarıda tutan kilitler açılır ve yer çekimiyle uçağa vuran o şiddetli rüzgar akımı sayesinde o devasa tekerlekler sadece kendi ağırlıklarıyla aşağıya düşüp kilitlenir. Eski ama hayat kurtaran bir yöntem. Havacılıktaki güvenlik marjlarının ne kadar devasa olduğunu anlamak için regülasyonlara bakmamız yeterli. Örneğin FAA, iniş takımlarının uçağın maksimum operasyonel sınırlarının tam 1,5 katı bir kuvvete en az 3 saniye boyunca kırılmadan dayanabilmesini şart koşuyor. Yani bir dahaki uçuşunuzda çok sert bir iniş yaşarsanız hiç endişe etmeyin, o tekerlekler bunun çok ama çok daha fazlasını kaldıracak şekilde tasarlandı. Zaten bütün sistem aslında hata yapsanız bile sizi koruyan güvenlik katmanlarıyla yani fail-safe dediğimiz mekanizmalarla örülüdür. Mesela squat switchler. Bunlar uçağın tüm ağırlığı tekerleklerdeyken pilot yanlışlıkla kolu çekse bile iniş takımlarının içeri toplanmasını fiziksel olarak engeller. Ya da tam tersi yere inmek üzeresiniz ama takımları açmayı unuttunuz, sistem anında o sağır edici alarm kornalarını devreye sokar. Uçak kelimenin tam anlamıyla uyan diye bağırır. Bu yüzden havacılık eğitimlerinde geri çekilebilir iniş takımlarına geçiş yapan pilotlara hep şu altın kuralı öğretilir. Sistemde bir arızadan şüpheleniyorsanız takımları kurtarmak için asla defalarca aç kapa yapmaya çalışmayın. Kontrol listelerinizi takip edin, kule ile konuşun ve o arızayı her zaman ama her zaman gerçek bir tehdit olarak kabul edin. İşinizi şansa bırakamazsınız. Evet, bu devasa mekaniği başından sonuna kadar detaylarıyla inceledik. Uçak endüstrisi şu sıralar giderek daha elektrikli uçak diyebileceğimiz bir yöne doğru hızla kayıyor. Peki siz bu gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Elektromekanik sistemler geliştikçe o yıllardır kullandığımız yüksek basınçlı, ağır, yağ dolu hidrolik iniş takımları yakında müzelerdeki birer kalıntıya mı dönüşecek? Bu incelememize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Havacılığın ve mühendisliğin bu gizli kalmış büyüleyici dünyasını merak etmeye lütfen devam edin.